Her savaş top ve tüfekle başlamaz. Bazıları, bir haritanın üzerinde çizilen ince bir çizgiyle başlar. Bazıları, bir şirketin kurulduğu küçük bir ofiste. Ve bazıları, yerin kilometrelerce altındaki siyah bir sıvı yüzünden. Petrol. Modern dünyanın kanı. Uçakları uçuran, tankları hareket ettiren, ekonomileri ayakta tutan enerji. Ama şu soruyu kimse yüksek sesle sormaz. Petrol gerçekten enerji mi, yoksa bir güç silahı mı? Çünkü tarihe dikkatle baktığınızda bir şey fark edersiniz. Bazı savaşlar demokrasi için yapılmadı. Bazıları özgürlük için yapılmadı. Ve bazıları, aslında hiçbir zaman görünür sebep için yapılmadı. Ama perde arkasında, aynı oyuncular vardı. Aynı stratejiler. Ve aynı yöntemler. Dolaylı yönetim. Paravan yapılar. Ve böyle yönet taktiği. Bugün size anlatacağımız hikaye, sadece petrolün hikayesi değil. Bu, dünyayı yöneten enerji satrancının hikayesi. 19. yüzyılın ortalarında dünya değişmeye başladı. Sanayi devrimi hızlanıyordu. Buhar makineleri fabrikaları dolduruyordu. Ama bir sorun vardı. Enerji. Kömür güçlüydü. Ama sınırlıydı. Tam bu sırada yerin altından çıkan yeni bir kaynak dikkat çekti. Petrol. Başlangıçta kimse onun ne kadar önemli olacağını anlamamıştı. Ta ki bir adam ortaya çıkana kadar. John D. Rockefeller. Rockefeller petrolün geleceğini herkesten önce gördü. 1870'te kurduğu şirket, Standard Oil, sadece bir enerji şirketi değildi. O aslında, modern petrol imparatorluğunun ilk temeliydi. Rockefeller petrol piyasasını ele geçirmek için inanılmaz bir strateji kullandı. Rakipleri satın aldı. Taşıma hatlarını kontrol etti. Rafinerileri tek tek ele geçirdi. Sonunda Amerika'daki petrolün %90'ı tek bir şirketin kontrolüne geçti. Bu sadece bir ticaret başarısı değildi. Bu, enerjinin güç anlamına geldiğinin ilk kanıtıydı. Ama asıl büyük oyun Amerika'da değil, başka bir yerde başlıyordu. Orta Doğu'da. 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük gücü vardı. Birleşik Krallık. İngiliz İmparatorluğu. Haritanın 1/4 onların kontrolündeydi. Ama İngiliz aristokratları çok iyi biliyordu. Bir imparatorluğu ayakta tutmak için enerji gerekir. Bu yüzden İngiliz stratejistleri gözlerini yeni keşfedilen petrol sahalarına çevirdi. Özellikle Orta Doğu ve burada devreye giren strateji. Dolaylı yönetim oldu. İngilizler bölgeyi doğrudan işgal etmek yerine yerel liderleri destekledi. Kabileleri güçlendirdi. Krallıklar kurdu. Ama gerçek güç her zaman Londra'daydı. Bunun en önemli örneklerinden biri Anglo-Jersey Oil Company. Bu şirket bugün başka bir isimle biliniyor. BP, şirket resmi olarak ticari bir kuruluştu. Ama aslında İngiliz devletinin stratejik bir aracıydı. Yani bir paravan yapı. Petrol sahaları şirket tarafından kontrol ediliyor. Ama kararlar imparatorluk stratejistleri tarafından alınıyordu. Bu yöntem İngilizlerin klasik yönetim modeliydi. İngiliz yönetici sınıfı sıradan bir elit değildi. Onlar küçük yaşlardan itibaren özel okullarda yetiştiriliyordu. Bu okullara İngiltere'de şu isim veriliyordu: Public Schools. Ama bu okullar aslında elit okullardı. Eton College, Harrow School. Burada verilen eğitim çok sertti. Amaç akademik başarı değildi. Amaç, lider yetiştirmekti. Bu okullarda çocuklara 2 şey öğretilirdi. Birincisi, duygularını asla göstermemek. İkincisi, her zaman stratejik düşünmek. Bu kültür zamanla İngiliz aristokrasisinin yönetim stilini belirledi. Hatta iletişim biçimleri bile sembollerle doluydu. 19. yüzyılda İngiliz sosyetesinde çiçeklerin dili kullanılıyordu. Bir çiçek, bir mesaj demekti. Aynı şekilde kadınların kullandığı yelpazelerin dili vardı. Bir yelpazenin açılış biçimi bile bir mesaj taşıyabiliyordu. Bu sembolik iletişim kültürü zamanla diplomasiye ve istihbarata da yansıdı. Ve bu yaklaşım petrol savaşlarında da kullanılacaktı. Bir bölgeyi kontrol etmenin en etkili yolu, o bölgenin birleşmesini engellemektir. Bu stratejinin adı böl ve yönet. Tarih boyunca birçok imparatorluk bu yöntemi kullandı. Ama en sistematik kullananlardan biri İngilizlerdi. Örneğin, Hindistan,
İngiliz yönetimi burada yüzlerce yıl boyunca farklı dini grupları birbirine karşı kullanarak kontrol sağladı. Benzer bir durum daha sonra başka bir yerde yaşandı. Kıbrıs. Adadaki Türk ve Rum toplumları arasındaki gerilim zamanla büyüdü. Bu tür bölünmeler çoğu zaman sadece yerel sorunlar değildi. Büyük güçler için bu tür ayrılıklar stratejik fırsatlar yaratıyordu. Çünkü parçalanmış toplumlar daha kolay yönlendirilir ve petrol bölgeleri çoğu zaman tam da böyle coğrafyalardaydı. 20. yüzyılın ortasına gelindiğinde dünya şunu anlamıştı: petrol sadece enerji değil, jeopolitik güçtü. Orta Doğu'daki petrol rezervleri dünyanın en büyük enerji kaynağıydı. Bu yüzden bölge bir satranç tahtasına dönüştü. Oyuncular çoktu. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği. Ama sahadaki aktörler çoğu zaman farklıydı. Şirketler, krallar, generaller ve bazen gizli servisler. Bu noktada petrol savaşları artık sadece ekonomik bir mücadele değildi. Bu, küresel güç mücadelesine dönüşmüştü.